1985'te Ege'de, Bodrum'da en iyi direk diken ustayı aradım bir belgesel yapmak için. Ama bir şartım vardı, ilkokul okumamış olması lazımdı. Yani tam cahil olması lazımdı ama en iyisi. Aradılar, İbrahim Dargan diye bir yaşlı bir adam dediler. Randevu aldım, fotoğraf makinem, teypim. Gittim, Bodrum'da kıyıda direk dikiyorlar. Şimdi tabii ben adama bir şey söylemedim. Nasıl çalıştıklarını fotoğraflıyorum. Bir ara dinlenirken dedim ki Dargan, siz hep 3 kişi mi çalışırsınız? 3 kişi var çünkü teknede. Evet hocam dedi. Niye dedim. Efendim dedi ben ihtiyarım dedi. Fakat şu anda tecrübem çok ama gücüm az. Öndeki oğlan benim oğlum. O şimdi gücü var fakat tecrübesi yok. O yüzden onun elinde bir ip var. O iple direğin tepesine torunumu çekiyoruz. Çünkü direğin iplerini bağlamak için küçük ve hafif bir adama ihtiyaç var. O da onun torunu dedi. O da henüz hem hafif hem tecrübesiz ama yeni kuşak dedi. Ama dedim hepiniz ikinizin ayağı karada yani teknede, torun tehlikede. Başkasının torununu çeksene. Dargan dedim. Durdu. Dedi ki hocam dedi biz bir aileyiz. Ben tecrübeyim, oğlum güç, torunum da yeni kuşak dedi. Dedikten sonra ilave etti. Bir direği, hocam karışık işten bahsetmiyorum. Bir direği düz dikmekten bahsediyorum. 3 kuşak 100 yıl dedi. Ben de ilave ettim ama herkesin de doğru yerde durması kaydıyla. Bu benim aldığım en büyük derstir. Dolayısıyla hep bunu uygulamaya çalıştım. Akademiden mezun olduğum zaman beni direğin tepesine çeken güçler vardı. Ben iyi işler yaptıysam arkamdaki tecrübe ve güç beni doğru iş yapmaya sevk etti. Bir süre sonra ben de güçlendim. Ve bu defa ipi ben çekmeye başladım. İşte o ipi çekmeye başladığım dönemdeki öğrenci ve asistanlarım da bu defa onları direğin tepesine çekerek geldik. Aradan zaman geçti, bugüne geldik. Ben artık ihtiyarım. Fakat gücüm yok, fakat şeyim var, bilgim var, tecrübem var. Dolayısıyla bizim mesleklerde ve mümkünse bütün mesleklerde insanların bu aşamalarda doğru tarihlerde, doğru yerde durması gerektiğine inanıyorum. Gücüm varken, yani daha doğrusu direğin tepesindeyken eğer beni tutan güçlü şirketler, onların tepe noktasındaki Vehbi Koçlar, şunlar bunlar olmasaydı ben bunların hiçbirisini yapamazdım. Dolayısıyla bunları ben yaptım ama bana aslında onları yaptıran o dönemde arkamda bulunan güçlü ve deneyimli kişilerdi. Onların hepsine saygı borcum vardır. O yüzden ben de bütün öğrencilerime, asistanlarıma, meslektaşlarıma böyle davranmak zorundaydım. Sebebi de buydu. Genç insan, ona yolu açmak gerekiyor. Bugünkü düşünceme göre doğru yapmışım. Çünkü bugün ben direğin tepesine çıkarsam bir düşerim, 2 direk kırılır. Demek ki herkesin doğru yerde durması gerekir. İç mekan çok ciddi bir kültürdür. Ben o günden bu yana hiçbir zaman bir resim çizdirmedim öğrencilerime veya iş yaptığım yerlere. Onun kültürel içeriği nedir? Oradaki mobilya aslında nedir? Onun konforunu sağlamakla beraber onun statüsüne nasıl uyuyor, karakterine nasıl uyuyor diye neredeyse kan tahlili gibi açıklayarak projeleri yaptığım zaman şunu gördüm. Daha başarılı oluyorsunuz. Bu güzel oldu ve o çirkin oldu. Kocam beğendi, kocam beğenmedi ve patron beğendi gibi tartışmalardan hep uzak olmaya çalıştım ve iç mekan kültürünün bir lojik olduğunu, bir çok iyi tanımlanması gereken bir iş olduğuna kesinlikle inandım ve hala inanıyorum. Yani iç mekan bir yaşamı sarıyor ve orada sizi mutlu ya da mutsuz ediyor. Endüstri tasarımı ve iç mimarlık aslında ayrı ayrı diplomalar olmakla beraber aslında aynı şeydir. Benim bizden sonraki kuşağa tavsiyem şu. Başka bir kuşak geliyor. Bu başka kuşağın gerçekten kategorize edilmesi, yani direğin dikilmesindeki 3 kişi gibi
tanımlanması lazım. Bir eve bir iç mimarlıkla ilgili bir dekorasyon diyelim yapıyorsan, çocuk odasıysa ona ne yapacağını babanınkiyle karıştırmaman gerekiyor. Dolayısıyla benim kesinlikle tavsiyem, bize bu yapılmadı. Karşındaki kimdir? Ve o kişi ne istiyor? Ve o kuşak nasıl yetişmiştir? Bunları unutmadan, bunları kesinlikle birinci parametre olarak muhafaza ederek yapmak lazım. Bir de bizim mesleğimiz, her ikisi de güzel işler yapma sanatı değil, onu açıklama, net olarak deklare etme sanatıdır. Ne yapacağını iyi söylerseniz, ürünü göstermeseniz bile ya da mekanı göstermeseniz bile konu başarıya ulaşır. Yani en büyük tehlike bir proje üzerinde çatışmaktır. O olmamış, bu olmuş, ben onu sevmem, o senin zevkin, bu senin zevkin değil. Sen de modesin, o genç falan. Herkes başka. Dolayısıyla herkese uygun şekilde direği doğru dikmek gerekiyor. Hem iç mekan yaparken hem endüstri tasarımı yaparken. Her ikisi de birden. Yani bütün ailesi zaten akademide çok okuyanları var. Hepsi öyle. Annesi de son derece enteresan bir enstitü mezunu ama bir modacı kadar mükemmel dikiş dikerdi. İnanılmaz dikiş dikerdi. Kardeşi bir dekoratör değil, böyle bir şey okumadı. Kolej okumuş. O kadar mükemmel bir dekorasyon yapıyor ki evlerine. Hem de şuradaki şeyden alınan malzemelerle. Yaratıcılık ya, başka bir şey. Tamamen ailede olan bir şey bunlar da. Orhan Peyker'in yeğenleri tabii bunlar. Tabii ben hocamdan duydukları biliyorum. Benim hocamdan söyleşilerinden anladığım 1960'larda bir defa iç mimarlıkla ilgili eğitim aldıkları dönemde kafalar hepsinin çok karışıkmış. Hatta ne meslek yapacaklarına dair bir bilgileri yokmuş. O dönemde yapılmış bir çalışma varmış Galatasaray'da, bir çorap dükkanı galiba. Onun vitrin çalışmasını iç mimarlık olarak makalesine okumuşlar ve hepsi vitrin tasarımı yapacaklarını zannediyorlarmış. Yani iç mekanın. Ama tabii onlardan önce hocalarının verdiği projeler de varmış. İşte belli, işte şöyle bir ev, işte evin tanımını verip bunu tasarlayın falan gibi. Ama mezun olduğunda bayağı ne yapacağım ben diye düşünürken öğrenciliğinde bir gelişme olmuş. O dönemde Ahmet Andiçen galiba isimli bir iş adamı proje yarışması yapmış sanırım. Öğrencilere ödül vermiş. O ödülü bir arkadaşıyla birlikte hoca kazanmış. Mobilya tasarımı. Hatta bir fotoğrafı vardır. Eğer hocayla konuştuğunuzda size gösterirse bu proje olduğunu hatırlayacaksınızdır. Çok güzel böyle bir çiçeğin üstünde çekilmiş, bir yaprağın üstünde çekilmiş güzel bir projedir. O ödülü almış. Tabii orada biraz tabii şey yapmaya başlamış. Aslında bunun ürün tasarımınla da ilişkisini aslında herhalde bağlamaya başlamış. Ama asıl önemli katkısı 1960'ların sonunda 6 olabilir, 7 olabilir. Gima mağazasının projesi Utarit Bey'e, iç mekan projesi kontrolörlüğü Utarit Bey ile ikisine veriliyor. O noktada tamamen tabii iç mekanla ilgili yepyeni bir, çünkü sanırım Gima bir ilk Türkiye için. Dolayısıyla burada iç mekanda endüstriyel bir takım tasarımlar, mobilya tasarımları yapmak zorunda kalıyor. Displayler, işte sergileme elemanlarının yanı sıra kasa için mobilya yapıyorlar. Bambaşka ihtiyaçlar için mobilyalar yapıyorlar. Bu bence önemli bir katkısı iç mimarlık için. Ben küçük ama Türkiye'deki endüstri tasarımı gelişimine, kavramının gelişimine daha doğrusu kere hem tasarımın eğitim alanında hem de endüstride yerleşmesine büyük çaba harcamıştır daima. Bu çerçevede hemen her sektörde kendi bireysel tasarımlar yoluyla ya da fikir olarak yönlendirmeleriyle katkısı olmuştur. Endüstri tasarımının bilinirliğiyle ilgili önemli katkısı olmuştur. Ama özellikle hani bahsetmem gerekirse mobilya ve ayakkabı sektöründe ihracatçı birlikleriyle yapılan ilk
yarışmalar ve bunun periyodik olarak yapılabilmesi ve günümüze kadar gelmesini de ve gelenek olarak yerleşmesinde de çok büyük katkıları olmuştur. Gerçekleştirdiği tasarımlara bakacak olursak da kendi adına karakteristik, benim yorumumla iki farklı dönem ben hep görürüm. Öğrenciliği de dahil meslek yaşamına Cumhuriyet dönemi mobilyalarının ortaya çıktığı Sanayi Nefise Mektebi devamı, uzantısı olan Güzel Sanatlar Akademisi gibi önemli bir kurumda başlamış olması. İşte iç mimar Hayati Görkey, öncü iç mimarlardan Hayati Görkey, ressam Zeki Kocameme, heykeltıraş Şadi Çalık gibi hocaların öncü örneklerini arka plan olarak özümsemesi, 55-56 yılında Sadi Öziş, İlhan Koman tarafından, daha sonra buna Şadi Çalık'ın da katılmasıyla Kare Metal mobilya atölyesi etkileşimi, sonrasında deneysel kendisi kişisel mobilya çalışmaları, Sadun Ersin, Babür Kerim, Nuri Doğan'la birlikte çalışmaları, Baki Aktar'la Moderno, Masis etkileşimleri bir dönemidir diye düşünürüm. Mobilyayı sistem olarak görme anlayışıyla gerçekleştiği çalışmaları dönemindeki yapılışında hocası Utalit İzgi ile birlikte Türkiye'nin ilk süpermarketi Ankara Kızılay'daki ilk Gima mağazasının tüm iç mekan sergileme satış donanımlarının tasarlanması, Taksim Pamuk Eczanesi için tasarlanmış olduğu mobilyalar ve mekan donanımları, Hannover Fuarı Türkiye Pavyonu tasarımı önemli ara dönem çalışmalardır ve mobilyayı sistem olarak gördüğü çalışmalardır. Önder Hoca'nın senelerden beri mobilya konusunda iç mimarlık, daha doğrusu mobilya sektörüne uygun bir onların bir şeyleri var, birlikleri var. O birliklerle beraber hala çalışıyor kendisi ve çıkarttığı mobilya tasarım yarışmaları düzenleniyor. Bu firmaların, Türkiye'deki firmaların CEO'ları ve grupları bunu teşvik ediyorlar. Her sene yapılan mobilya tasarımı yarışmalarında oldukça ses getiren bir çalışmayı Önder Hoca organize etmiştir. Mesela endüstri tasarımı yarışmaları da aynı şekilde kendisi organize ediyor. Burada önemli olan şu, çünkü firmalar kendi çıkarlarına bakarak diyorlar ki yani bir mobilya tasarımını çıkararak mobilya tasarımına kendileri sahip olmak istiyorlar. Onun için teşvikler bir tasarımı yarışmalar neticesinde ufak paralarla bir tasarım elde etmiş oluyorlar firmalar açısından. O bakımdan yoğunlukla tasarım yarışmaları yapılmak isteniyor. Mobilyada da aynı şekilde ama başarılı oluyor. Projelerde en önemli şey Önder Bey'den biz çalışırken mesela ayakkabı projelerine biz girdik. Ayakkabı tasarımı ve bununla birlikte firmalarla çalışma özelliğimiz oldu. Önder Hoca hep bize bunu teşvik etti. Yani dedi ki sanayiden ürünleri tasarlamak ve onlarla ilgili mümkünse patentler almak. Şimdi Önder Hocam'ın bir takım konuların değerlerini ortaya koymakla ilgili olarak çok önemli bir ve farklı bir özelliği var. Yani sadece mobilya konusunda değil, tasarımla ilgili her konunun içerisindeki değeri, özelliği ortaya çıkarmak, bunu sunmak, anlatmakla ilgili müthiş bir farklılığı var, özelliği var. Dolayısıyla mobilya hele onun daha önceki yaptığı çalışmalarla müthiş farklı bir alana, bir araştırma, bir özel
nasıl diyeyim, kültürle ilgili, üretimle ilgili, mobilya sanayiyle ilgili, yani çok yönlü, disiplinler arası bir özelliklerini ortaya konmasıyla ilgili çok önemli bir yeri var. Gerek sunumları, gerek kitapları, gerek işte konferansları, verdiği konferansları, yazıları, makaleleri açısından. Bizim üniversitemizde de bunu üstelik bir de eğitime aktarıyor. Bütün tasarım öğrencilerine bir mobilya ile ilgili bu çok yönlü bakış açısını vermeye çalışıyoruz. Sadece mobilya ile ilgili değil, her türlü, yani ben mimarlık bölüm başkanıyım. Mimarlıkla ilgili alanda da üretim açısından, kültürel açıdan hem de eğitim açısından gibi böyle çok farklı fazlarda bizi bilgilendirme ve bakış açısı edinmemizi sağlıyor. Tek endüstri ürünü olan kontrplak. Sunta değil. Kontrplakın da su kontrasını Önder ilk kez kullanmıştır. Su kontrası o kadar önemli ki yağmurun altına masa yapıyorsunuz. Yağmurun altına tente yapıyorsunuz. Yağmurun altına konacak sandalye yapıyorsunuz. Ve ben onu kullanarak fuarda, CNR fuarında son derece büyük alanları, sergileme alanları yaptırabildim. Çünkü dışarıda ya saç yapacaksınız, ağır, kocaman konstrüksiyon kaldıracaksınız yukarı veya sunta yapacaksınız. Sunta 3 gün sonra kabaracak, dökülecek aşağı parça parça. Ama su kontrası, onun kullanımına bakarak ben de ilk defa su kontrasını böyle bir olay için kullandım. 20 metrekarelik büyük reklam alanları. Fuarın dış cephelerinde kullandım. Önder Hoca açıkçası mobilya sanayisi dahil olmak üzere endüstri tasarım, Türkiye endüstri tasarım tarihinde önemli bir duayen. Sebebi de şu benim açımdan, neden önemli derseniz, şimdi pek çok şey tasarlayabilirsiniz ama onların üretilmiş olması çok önemlidir. Belki de Türkiye'de en çok ürünü üretilmiş tasarımcı olarak sayabiliriz Önder Hoca'yı. Bu benim açımdan önemli bir şey ve tasarıma çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanayiyi çok iyi biliyor, endüstriyi çok iyi biliyor. Neredeyse her sektörde ürün üretmiş, mobilya sektörü buna dahil. Dolayısıyla yaptığı ürünlerin ortaya konuşu bana onun bu konunun en önemli uzmanlarından biri olduğu fikrini oluşturtuyor. Bir de şu ana kadar bildiğim kadarıyla her sektörde yaptığı ürünleri de içeren 80'e yakın kitabı bu konuda. Daha yayınlanmamış bir kitabı var. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da yaptığı tüm tasarımları içeren. Bu da işte aslında Türk tasarım tarihine önemli bir ışık tutacak kitap olarak. Efendim ben lise sona kadar İzmir Karşıyaka'da okuduk. O dönemde bugün çok az kişinin bildiği ilginç bir olay yaşanmıştı. 1955 yılında 50'li yıllarda Türkiye NATO'ya girdi ve NATO'nun merkezi İzmir'e geldi. Bu bugünkü kuşak pek bilmez ama çok önemli bir değişimdi. Çünkü bir Amerikan Kültür Merkezi açıldı. Hem de 1. kordonda çok şık bir bina yapıldı. O güne kadar öyle bir şey yok. Bir tane devlet kütüphanesi vardı. Üniversitede olmadığı için o da yoktu. Herhangi bir şey yoktu. Burası derhal kütüphaneyi lise öğrencilerinin hizmetine açtı. Açıkçası oraya gittiğim günü hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir salon. İnanılmaz kitaplar var etrafta. Ve ne istersen buluyorlar. Hatta bir müzik bölümü var, bir film bölümü var. İstediğin plağın adını söylüyorsun. Plağı veriyorlar, al evine git çal getir diyorlar. İlginç. Gramofonun yoksa buyur al götür diyorlar. Ben tabii birdenbire çok takıldım. Ailemde 7 kuşak sanatçı akademiden olduğu için herhalde bir sanat tarafımız var diye orası beni çok etkiledi. Yani bunu bir kere baştan söylemeliyim. Aynı anda bir ikinci önemli olay oldu ki bunu da daha sonra öğrendim. Büyük bir projeymiş. Devlet veya NATO projesi bilemiyoruz. Mühendis eğitiminin
güçlendirilmesini istemiş ülkede. Bu ne oldu? Bir gün bir yazı geldi okula. Ortaokul öğrencisiyiz. Matematiği, fiziği, geometrisi iyi olanlar askeri otobüsle alınıp Gazi Emir Havaalanı'na götürüleceklerdir diye. Tabii müthiş bir şey. Ortaokul öğrencisisiniz. O tarihte öyle havaalanına girmek, çıkmak öyle şeyler zaten yok. Zaten de askeri havaalanı. Tabii ben bu işi çok şey aldım üstüme. Ve matematik, fizik, geometri notlarımı tepe noktasına çıkardım. Kopya bile çektim. Açıkça. Çünkü yani varlık yokluk şeyi bu. Ve yüksek notlar alınca hakikaten bir askeri mini otobüs geldi. Matematiği, fiziği, geometrisi iyi olanları aldı. Gazi Emir Havaalanı'na götürdüler. Orada bismillah bir C-47 uçağa bindirildik. Ortaokul öğrencisiyiz. 1955. Ve ciddi bir pilot çıktı. Şeylerinizi bağlayınız dedi. Bu askeri uçak, yani paraşüt uçağı. Paraşütlerimizi gösterdi. Bir sorun olursa nasıl atlayacaksınız falan diye. Ve adam bize uçağı izah ediyor. Sanki mühendismişiz gibi. Ve biz de tabii çok heyecan verici bir şey. Kokpitte oturuyorsun. Uçak yerde henüz. Daha sonra uçak havalandı. Ve gidiyoruz. İzmir'in Körfezi'nin üzerinde tur atıyor uçak. Ve bize o sırada yine açıklamalar yapılıyor. Tabii biz o gün elimiz ayağımız titreyerek indik. Olacak şey, uzay üstüne gitmek gibi bir şey. İndik aşağıya ama tadı damağımızda kaldı. Ve bu yıllarca sürdü. Mesela bizi alıyorlar, götürüyorlar. Radar nasıl çalışıyor? Radar makine ve bizi, yani bugün yapılan gezilerle ilgisi yok. Bizi eğitiyorlardı. Dolayısıyla ben orada design kelimesini burada duydum. İlk defa. Ve Türkiye'de de ilk duyan biziz. İç mimarlıktan mezun olmama rağmen beni mimarlık bölümüne asistan olarak aldılar. Hem de Utarit Bey'in asistanı oldum. Ancak ben dedim ki yani ben dekoratif sanatlar, hani güzel sanatlar tarafında da varım. Onun üzerine izin verdiler. İç mimarlıkta da asistan oldum. Proje asistanı. Dolayısıyla iki yanlı bir kariyerim gelişti. Utarit Bey ile yaptığım çalışmalarda ince yapıcı oldum. Yani bir otelin ince yapısı nasıl çizilir, detaylar nedir, kapısı doğraması nedir? Yani şeyde öğretilmeyen, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretilmeyen başka bir şeyi öğrendim. Ama aynı zamanda da Güzel Sanatlar tarafındaki projeden de bu olmazsa ince yapısının olmayacağını gördüm. Ben o ikisini birleştirdiğim zaman iyi bir asistan olmaya başladığımı gördüm. Çünkü bir mobilyayı teknik detayını çözemezseniz estetiğini de çözemezsiniz. Sadece estetikle bir şey yapılamayacağını gördük. O dönem arkadaşlarımın bir kısmı bu düşünceleri, ki Fikret de onun içindedir, ürünleştirmeye doğru profesyonelce girmişti. Bu beni GİMA deneyiminden sonra endüstrileşmeyen iç mekanın ve mobilyanın olamayacağı kesin görüşüne getirdi. Çünkü GİMA'da binlerce ürün tasarladık, hiçbirini yaptıramadık. Canımız çıktı. O zaman gördük ki öyle resmini çizmekle, güzel aslan ayaklı resim masası, masa iskemle çizmekle olmuyor. Bu nasıl yapılacak ve rekabet edebilir şekilde nasıl yapılacak? Ömrü ne olacak? Fizibilite nedir? Onları gördük. Dolayısıyla benim çift karakterli akademisyen hayatım 7 sene sonra ince yapıdan ayrılmamla ve Utarit Bey'in emekli olmasıyla Hürriyet'i seçtik ve endüstri tasarım bölümünü kurduk. Önder Küçükerman bizim asistanımızdı başımızda. Evet, tabii o şişe cama çalıştı. Bayağı birçok firmaya tasarım projeler geliştirdi. Dediğim gibi onunla bizim çok uyuşan tarafımız vardı. Ben yani keşke ondan zaman zaman derim ki keşke devam etseydim. Çünkü benim endüstri tasarımıma daha çok bir yatkım var. Hatta öğrenci olduğum yıllarda bizim oralarda öyle bir bölüm yoktu. Onu Önder Küçükerman kurmuştur bizim şimdiki Mimar Sinan'daki bölümü. İlk hanım
ve en önemli anım, yani kişisel anı dolabımdaki en kıymetli şeylerden bir tanesidir bu. Bunu biraz bahsettim ama biraz ayrıntısıyla anlatayım. Endüstri tasarımı isminin ilk ortaya çıktığı yıllarla ilgilidir. İç mimarlık bölümü öğrencisiyim. İşte 2 yıl kadar okumuşuz. Sonra bölümün birdenbire parçalandığını ve endüstri tasarımı bölümü diye bölümün ortaya çıktığına şahit olduk. Hepimiz şaşkın ve adeta bir gelecek korkusu yaşadık. Önder Bey'in kurma çabalarına, yaşanan zorluklara birlikte tanıklık ettim. Öğrenci olarak bizler de endişelenmiştik. Ne yapacağız, ne yapmamız lazım gerekir diye, ne yapmamız gerekir diye. Ama Önder Bey tanıttı, sevdirdi. Bize 1 yıl boyunca dünyadaki en önemli endüstri tasarımcıların hayatlarını ve tasarımlarını araştırma görevi verdi. İlk olarak yaptığı ilk iş. Ve ne olduğunu öğretti. Yüreklendirdi. Adeta arkamızdan ittirerek kapının önüne koyup mezun etti. Ve kendimizi biz çıkarken adeta hepimiz bir Joe Colombo olarak gören bir özgüvenle mezun olduk. Benim bu önemli bir, dediğim gibi çok önemli bir, hem o yılları birlikte yaşamış olmaktan gelen en önemli anımdır. Hakikaten klasik müzikçidir. Asıl anım bunu söylemeliyim. Ben Güneyliyim. Sesim de çok güzeldi. Alaturka söylerdim. Benim bulunduğum çevrede yemekler yenir. Herkesin şarkı defteri vardır. Şarkılar söylenir. İzmir de biraz öyledir. İzmir'in de yani biraz yaşam öyledir. Orada çok kaldım. Çok gittim geldim mağazalar için İzmir çevresine. Ama Önder hayatında Üsküdar'a giderken bile söyleyemez. Hiç dinlemez, dinleyemez, sevmez. Yani benim oğlum da ya oğlum bir Üsküdar'a giderken 2 kıtası söylenemez mi bunun? Türkiye'de herkes söyler yani iyi kötü. Bu çevrede olan söyler. Nefret eder. Dolayısıyla Önder piyano çalar, caz dinler, opera dinler. Hatta söyleyerek çalar zaman zaman. Çok profesyonelce değil ama okulda da çalardı zaman zaman. Bizim evde bizim piyanoda piyano çalar. Yani piyano bilgisi vardı. Çok yönlü bir kültürün adamıdır. Önder Hoca'yı çok yakından tanıyanlar hocanın çok sıklıkla bazı kelimeleri, bazı kavramları çok yinelediğini bilirler. Bunlardan bir tanesi de tahmin ediyorum miras kelimesidir. Endüstri mirası, İşte Osmanlı mimari mirası, endüstri tasarımı içerisindeki temel domestik miraslar. Dolayısıyla bu konuda tahmin ediyorum kendi doçentlik çalışması da Türkiye'de olduğu için ve bu çalışmayı da aslında Anadolu'da çok geniş bir menzile yayarak oluşturduğu için şöyle söylenilebilir, bu Türk evi kimliği içerisinde oluşturan tüm donatı unsurları içinde herhalde mobilya belli ki çok ciddi bir yer, çok başat bir faktör oluşturuyordu. Bu süreç içerisinde çeşitli magazinel dergilere, çeşitli periyodik yayınlara kendisinin yani binli sayıları aşan makaleler yazdığını bilirim. Hocanın bu konulu bakışları içerisinde bir 1980 ve 88 dönemini çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin endüstriyel mirasına bakma imkanı bulmuştur diyorum. Çünkü hem bir yandan milli sarayların müşaviriydi hem de Sümerbank'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Bu bağlamda kendisi 5-6 tane Türkiye'nin endüstriyel mirasının temel denek taşı diyebileceğimiz olayına bakma ve onu inceleme ve daha sonra da tabii her zaman olduğu gibi kitaba dönüştürme imkanı buldu. Bir iki örnek vereyim. Bunlardan Anadolu'nun halı ve dokumacılık sanayi içinde Hereke, daha sonra Yıldız Çini, daha sonra Sümerbank Fesane Defterler Fabrikası, Isparta El Halıcılığı Fabrikası. Bunlar içerisinde sadece birkaçı. Dün gece yine hoca ile yazışırken elde son eserleriniz ne derken Beykoz Belediyesi şu günlerde
Beykoz Deri Fabrikası kitabımı basıyor dedi. Yani hocanın Türkiye'nin endüstriyel mirasına olan tutkusunun bitmediğini söylemek isterim. 2-3 yıl önce de zaten Altın Boynuzu yani Haliç'i bir anlamda endüstriyel miras örneği olarak inceledi. Haliç Üniversitesi bastı. Enfes bir eser oldu. Mükemmel birisidir yani. Mükemmel birisidir ama zordur. Ya sen buna iş buldun. Sen buna imkan verdin. Sen buna çalışması için gerekli ne istiyorsa verdin. Bir teşekkür etmeyi niye beklemeyesin ki? Yani insan bir teşekkür beklemez mi? Hayır. Yapacaksan beklemeyeceksin der. Hakikaten çok yardımseverdir. Çok çok ilgilidir. Hoca olarak yani öğrencilerine. Hoca olarak çok vericidir. Çok vericidir. Yani olmayacak bir zamanda çağırmışlarsa olmayacak bir şey için bile gidebilir. Olmayacak bir şey istemişlerse verebilir. Çok düşün. Yani hoca olarak da harikulade bir hoca gördüğüm kadarıyla. Yani kocadan daha önemli bir hoca. Hocada anlaşmanız zor oluyor. O kadar kolay ama hoca olarak dehşet verici bir hoca. Çok verici. Yani bizim de okulumuzda çok sevdiğimiz insanın ortaokulda, lisede, üniversitede sevdiği hocaları vardır. O vericiliği çok önemlidir hocanın. Size zaman ayırması, sizi anlaması çok önemlidir. Bu bakımdan Önder iyi bir hocadır. Hayata, eğitime, kendini yetiştirme açısından çok önder, hakikaten önderdir hoca. Fikirler verir, verdiği fikirler çok canlıdır ve uygulamaları da kolaydır. Hiçbir zaman bir engel olarak görmez hadiseleri. O tarafı çok iyidir hocanın. Önder Hocam gerek üniversite için olsun, gerekse kendi endüstriyel tasarımla ilgili ya da genel anlamda tasarımla ilgili bizim ülkemizin çok önemli bir insanı, bilim insanı, araştırmacısı, inanılmaz bir birikimi var. Ve bu birikimi ortaya koymaktan ve bunu paylaşması müthiş bir şey, keyif. Biz de onun bu şansa sahibiz. Daima bize böyle bir hedefle büyük bir nasıl diyeyim büyük bir ufuk açarak, yön göstererek, yön çizerek eğitim yapmamızı, oluşturmamızı sağlıyor. Bu konuda bizi hem destekliyor hem de büyük bir özgürlük sunuyor. Önder bilim dünyamıza, tasarım dünyamıza gerçekten bir önder yol gösterici olmuştur ve bugünkü tasarım ortamında ödenmez borçlar vardır Önder'e karşı. Yani bu yolun bütün şeyini, yol haritasını açan odur. Önder'le biz bir fotoğraf gezisine çıktık. Yani profesyonel, o zamanın çok önemli bir ajansı için Batı Anadolu'da fotoğraf çektik. Bize Önder, Mustafa Kapkın gibi bir dönemin çok önemli bir kurucu kimliklerinden biri, fotoğrafçı, İzmir'de bir fotoğrafçıydı, büyük bir kurucu kimliktir. Onun yanında da bir dönem çalışmış. Dolayısıyla hepimizden daha ileride fotoğrafa yakın bir kişiydi. Onun için ondan ayrıca çok fotoğraf, kadraj, teknik altyapı konularında, yani karanlık oda konularında o zaman ki yapı bugünkü dijital kolaylıklarının uzağında bir şeydi. Çok çok yararlandım. Çok fazla stres yapmaz. İlgisi çoktur. Konulara intensif girir. Bir de şu vardır. Önder Hoca'da, ben hep onu söylerim. Babamdan öğrendiğim bir deyim vardır. Derdi ki, Allah insanın kafası kadar büyüktür. Yani şunu demek istiyordu ve o bende hep yol gösterici olmuştur. Bir konu, karşı tarafa ne anlatırsanız anlatın.
karşı tarafın alma kabiliyeti, sizi anlama kabiliyeti ne kadarsa o kadar alır. Önder Hoca da aynı şeyi görüyorum. Önder Hoca konulara devamlı surette karşı tarafın alabileceği kadar verir. Çok verir de onların bilir ki karşı taraf ne kadar almaya müsaitse o kadar alır. O minvalde çalışır ve çok da verimli olur. Mesela çok çalışkan, çok faaliyetli, çok öğrenmeye açık olan kişiler hocadan çok şey öğrenir. Ve öğrendik yani. Açık olursanız o öyledir yani genel olarak da. Bir şeyi siz açık değilseniz istediğiniz kadar bilgi sahibi olun, karşı tarafa aktaramazsınız. Şu andaki çalışma odasında 250 bin dia var. Bir arkadaşı gelse dese ki Kayseri'nin 1950 yılındaki bilmem ne sokağının bir fotoğrafı var mı Önderciğim? Bir konferansta kullanacağım dese hiç tereddütsüz ben aynı hızda rujumu bulamayabilirim. O gider o 250 bin içinde çok rahatlıkla bulur. Yani dehşet bir düzenleme ve biriktirme yeteneği var. Benim yoktur öyle bir şey. Ben yapamam. Hocanın hobici yanı. Şimdi hobici asal iş dışındaki ilgi alanları diye çevirir kitaplık sözlükler. Sevmediğim, yetersiz bulduğum bir anlatımdır. Bu yüzden ben tasarımla yaşamın her alanına bakmak çok ayrı bir tanımlama olsa gerek. Örneğin hocanın Karadeniz sahiline yakın kendi imkanlarıyla oluşturduğu bir hafta sonları, her hafta sonu ısrarla Perşembe günü öğleden sonra gittiği bir oturma mekanı vardı. Yazlık demiyorum çünkü hoca orada çok iş çıkarır. Orada bir çok küçük tavuk kümesi vardır. O tavuk kümesinin içerisinde tavuğa yemi verecek bir alet tasarımlamıştır. Dolayısıyla her sabah su ve yemin döküldüğü bir aparey hocanın keşfidir. Şimdi bunu böyle hobicilikle filan ucuzlatarak yorumlamak herhalde mümkün değil. Keza hocanın ilk tezi olan, yeterlik tezi olan Türk evi konusu da öyledir. Türkiye'de geleneksel tekneciliği merak ederek Bodrum'da yaptığı tekne araştırması keza öyledir. Çalışma ortamında düzenli ve sistemlidir. Yönetim yaklaşımı olarak öğrenciyken de bunu ben gözlemledim. Daha sonra yöneticisi olduğum bölüm içerisinde de gözlemledim. Kıdemli öğretim üyesinden öğrencisine kadar herkesle aynı oranda kibar ve demokratik bir yaklaşımla, kimseyi kırmadan dostça yönetildi. 50 yıl içinde ağzından baskıcı, kötü, hatta olumsuz ya da karamsar bir söz işitmedik. Belki de en önemli özelliği her toplantıya bir adet A4 kağıtla gelirdi. Aklında bir fikir daima hazır bir fikirle gelirdi. İlginç birisidir yani çok ilginç birisidir. Her dakika öyle konularda konuşabilirsiniz ki ben bazen yanında Çince konuşuluyor gibi hissediyorum. Yani o kadar çok değişik konularda bir fotoğraf konusunu açın mesela. Bir film konusunu açın. Sinema televizyonun okul oluşunda da çok büyük rolü vardır onun. Bir film konusunu açın. Yani inanılmayacak kadar Adana'da kaç kere o festivalin bir festival yapılırdı onda film festivali. Oranın yöneticiliğini yaptı kaç kere. Başkanlığını falan yaptı film festivalinin. Böyle enteresan yani film de çekmiştir hatırladığım kadarıyla. Onu arıyor bugünlerde. Geçmişte çektiği bir filmi. İlginç bir film. Mesleğinle ilgili, tasarımla ilgili. Ürün yönetim politikaları yani bu işin evrensel olarak yansımalarını hep bize anlattığı odur. Yani bir şey çizmenin hiçbir önemi yok. Satılamayacak bir şey çizmenin, rekabet edemeyecek bir şey çizmenin, üretici açısından feasible sonuçlar doğurmayacak bir şey çiziyor olmanın hiçbir değeri yok. İnsana, hayata, sermaye, tüketime ve pazar rekabetine daima uygun pozisyon almak mecburiyetindesiniz. Ve çok önemli bir lafı vardır. Bunu her zaman söyler, her jüri de söyler. Benim hayalim, benim okulumdan, bu bölümden mezun olan bir endüstri tasarımcısının bir şirketteki yeri genel müdürün yanındaki cam mekanlı odadır der.
Yani onun layık gördüğü pozisyon ve karar alma ciddiyeti, aciliyeti açısından hep telkin ettiği, yani bu buradan çıkartılacak bir sonuç, kendinizi ona göre donanımlı yapın, ona göre satın hayata. Yani Mimar Sinan'da yani Güzel Sanatlar Akademisi sonra biliyorsunuz 4 kere ismi değişen tek kurumdur. Acayip bir şey. Ve tasarım bölümünü kuran önderdir. Yani ondan evvel tasarım diye bir şeyden söz edilemez. Önderi çıkarın, tasarım diye bir konuyu başlamaz. Yani bu kadar önemlidir yapıp etmesi. Onun sayesinde bu disiplin ülkemizde gelişmiştir. Tasarım fikri gelişmiştir. Zaten tüm yapıp etmeleri hem kariyer, üniversitel ortamda hem uygulamalarda önden son derece ciddi ülke içinde bir rol oynamıştır. Yani başat bir rolü vardır. Çok değerlidir. İdeallerim vardı. Endüstri tasarım çünkü yeni bir meslekti. Hoca da bunun öncüsü olması hasebiyle bizlere çok faydalı şeyler yollar gösterdi. Ben de dedim yani benim hayalimdeki endüstri tasarımcısı nasıl olmalıdır? Programları ona göre yapma imkanı oldu. İlk önce Doğuş Üniversitesi'nde endüstri ürünleri tasarımını bir hocamız beni çağırdı, yapar mısın? Benim de emekliliğime yakındı, açtık. Orada aşağı yukarı 2 sene, daha sonra Arel Üniversitesi'nde, Maltepe ve Arel Üniversitesi'nde 8 sene endüstri ürünleri tasarım bölümünü açarak öğrenci yetiştirdik. Ondan çok mutlu oldum. Ben yani insan idealleri vardır. İyi bir tasarımcı. Çünkü bu meslek bizim zamanımızda çok bilinen bir meslek değildi. Bugün bile hala o kadar seneler geçmiş olmasına rağmen endüstri ürünleri tasarımı ben onu söylerim, istediğimiz seviyeye getiremedik. Ben Sümerbank'ta olduğum için Önder de Sümerbank'a yakın oldu. Sümerbank Türkiye'nin en eski kuruluşlarından bir tanesi. Yalnız 150 yaşında 3 tane binanın restorasyonunu yaptırdım ben. Yani o konularda Önder'den her zaman çok şey öğrendim, sordum, araştırdık beraber. Yani binaların alt katından başka şeyler çıkıyor. Bir araştırıyorsunuz ki burası başka bir İspanyol konsolosluymuş falan. Ona bağlı bir yerler çıkıyor. Ve çok değişik. Ama Sümerbank'ın bütün fabrikalarından yazılmış hiçbir şey yok. Yani hakikaten Beykoz fabrikasından tutun, Anadolu halıcılığından tutun, Isparta halıcılığından tutun, Bakırköy'deki fabrikadan tutun. Bunların hiçbiri yazılmamış. Bir geçmişi araştırılmamış. Yani bunların tamamını Önder hakikaten büyük hikayelerin arkasını bularak, yazarak çok müthiş bir çalışma ortamı hazırladı kendine. Ve tabii bu bilgileri devamlı kullanarak her dakikada yeni bir şey yazabiliyor. Çok önemli. Çok önemli. Yazmak ayrı bir şey. Yani bilginiz vardır, yaparsınız da yazmak bambaşka bir şeydir. Yazamazsınız yani. İkimizin ortak özelliği kitap yazmayı bir kitap yazma eylemi olarak değil, bir konuyu ayıklama ve sökme ve sonra da yeniden dikme eylemi olarak görmemizdendir. Hocanın geçen sene bir jüri vesilesiyle bir araya geldiğimizde akademi içerisinde bir öğrencisi, o gün o yeni ünvanı alan öğrencisi ödül töreninde kendisine 80 yıla zor sığan 80 eser plaketini verdi. Evet, hoca geçen sene 80 yaşına bastı. Bir tesadüf olsa gerek 80. eserini de neşretmişti. Hoca hep konulu yapılar içerisinde üretken olmuştur. O yüzden kitaplar çok farklı konuları içerir. Çok geniş, yaygın bir alandır ama hepsi bir proje konusudur. Bu arada tabii bu konulu hadiseler içerisinde 1996'da yazdığı endüstri tasarımı başlığını taşıyan 2 ciltlik el kitabı diyorum ama temel kitaptır. Hala üstüne yazılmamış, eklenmemiş, alanında tek olan ders kitabı özelliğini taşıyor. Bana hep sorulan bir soruyu sordunuz. Bu kadar çok kitabı nasıl yazdın diye. Vallahi çok kolay oldu. Çünkü ben o kitapları özel bir kütüphane araştırması falan yapmadan yazdım. İçindeydim. Yani o şirketin içindeydim. Dolayısıyla zaten yapıyordum. Ve nasıl yapıldığını da öğrenmiştim. Ve öğrenmeye de devam ediyordum. Dolayısıyla yaptığım şeyleri
ucuca dizdiğim zaman kitap olduğunu görünce bunu bir tür sorumluluk olarak kabul ettim. Ve bir şey daha söylemem lazım. En basit bile olsa yaptığım her şeye çok büyük saygı gösterdim. Çizdiğim bütün çizimler öğrencilikten beri durur. Şişecam'da çalıştığım dönemde yaptığım bütün eskizlerin tamamı ciltlenmiş olarak durur. İşte falanca şirkette yaptığım bütün ürünlerin eskizleri, notları hepsi durur. Bu ne olacak derseniz, bunu gençlere örnek olarak gösteriyorum. Bunun arkasında yatan şey, işinize saygı göstermek gerekiyor. Yani böyle bir çizim yapıp kağıda atana çok kızarım. O kağıdı sakla arkadaş derim. Dolayısıyla birazcık da bu çok kitap yapmada bana yardım eden bu tarafım oldu. Bir de tabii sistematik davranmayı öğrendim. Bir kitabın 7-8 senede falan yazıldığını, 10 senede falan yazıldığını öğrendiğim için büyük bir sabırla hareket ediyorum. Kendimi sıkıştırmıyorum. Tempomu uygun zamanlarda, eğer üniversitede bile, şu anda da, bugün de arada toplantı saati yokken yemek saati arasında ben yeni bir kitabımın bir sayfasını yazmaya devam ettim. Hocanın çok enteresan tarafları vardır. Yani ileri görüşleri çok müthiştir. Hadiselere bakışı, dünyaya bakışı farklı olduğu için biz ondan bir mesela kitap yazma tekniğini bize hep empoze etti ama hiçbirimiz o Önder Hoca'nın o sistematiğini kavrayarak kitap yazma özelliğini kazanamadık. Yani bizim hatamız oldu. Hocanın çok enteresan kitap yazma teknikleri vardır ki ben bütün gençlere hep asistanlarıma onları tavsiye ediyorum. Demişti ki zamanında alabildiğiniz kadar ayakkabı kutusu alın. Başucunuza koyun onları. Hepsinin altına birer hangi konuyla ilgiliyse yazın. Ve devam edin. Her seferinde bir konuyla ilgilendiğiniz zaman bir A4 dosya kağıdına o konuyla ilgili resim, yazı neyse yapıştırın, koyun ve o ilgili kutuya atın. Zamanla o kutu dolar, bakarsınız dolduğu zaman işte o bir kitap olmuştur. Bu çok güzel bir teknik. Maalesef biz bunları uygulayamadık. Onun hep bizi ona teşvik etti. O bakımdan Önder Hoca çok farklı bir insandır. Son derece çağdaş, mutlaka gelenekten el alan, yani onun kadar Türkiye'nin bütün kitapları zaten ona dairdir. Yani Türkiye'deki her türlü tasarım ortamını, hani mimariden halıya kadar çok konuda kurumsal incelemeleri olmuştur. Yani Önder'in çok sayıda ki ciddi yayınlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin tüm tasarım hikayesini o incelemelerde görürsünüz. Yani o yalnız böyle şimdi Türkiye'mizde çok bol bulunan sadece ünvan sahibi, onun dışında hiçbir aslında uluslararası değeri olmayan ama ünvanı olan pek çok garip kadronun, bunların 100.000 adede asistanlarıyla bilmemleriyle ulaştığı söyleniyor. Hiçbir ilgisi yoktur. Önder gerçekten her şeyi mucibince yapmış, son derece ciddi bir akademisyendir. Yani uluslararası yayın konusunda Önder'in üstüne bir adam yoktur. Yani bu kadar yayınlanmış kitaplarının sayısı ve ölçeğiyle baş edebilecek bir başka akademisyen de tanımıyorum. Yani gerçek anlamda diğer bütün alanlarda, yani yalnız tasarım alanında değil, akademik dünyanın tüm alanlarında onun ölçeğinde yayın yapmış bir kişinin olduğunu zannetmiyorum. Varsa da çok az sayıdadır. Onları da zaten
hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Önder birlikte ama tasarıma gerçekten çok gerçekçi olarak yaklaşır. Kesinlikle bir tek bir şey diye bakma, bir bardak diye bakmaz ona. Son derece geniş kapsamlı araştırır. Çok son derece başka şeyler arar o konuda. Onun için tasarım onun için hakikaten hayatında zaten çocukluğundan beri buna yatkın. Şimdi hocam tamamıyla program adamı. Dolayısıyla çok programlı ve çok disiplinli bir çalışma ortamı var ve enerjisi bitmez, tükenmez şekilde kendi işine veren bir kişilik. Dolayısıyla önce süreci tasarlar. Çok disiplinlidir. İşine çok aşık diyebileceğimiz kadar düşkün bir tasarımcı. Dolayısıyla yaptığı tüm çalışmalarda önce etüt ediyor. Sonradan işte o program dahilinde tüm sürecin programı ve sonraki adımları da planlayarak yaptığı için tüm ürünler bir sonraki adıma da aslında açık halde tasarlanmış ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Çok disiplinlidir ve programlı bir tasarımcıdır. Önemli bir deneyimim de konulara yaklaşım biçimini izlemekti. Konuları daima yüzeysel görünen yüzleriyle değil, arka planlarıyla ele alma, moda deyimle onu kullanayım, büyük resmi görme eğiliminde olması olmuştur. Öyle ki her seferinde biz neden bunu düşünemedik diye kendi kendimize sürekli sitem ederdik. Kendi kullandığı oyuncağından kendi kullanacağı pratik ihtiyaca yönelik aletini kendi tasarlayan bir neslin aslında üyesi Önder Hoca ama tabii bakış açısı itibariyle bu mekanik ve mühendislik konularına ilgisi bunu kreatif estetikle bütünleştiren bir harmoni kurması bakımından bence çok ayrıcalıklı olarak düşünülebilir. Hocanın patentçi, buluşçu ve yenilikçi yanı tam tamıyla sayılmıştır. Hocanın adına kayıtlı 236 tescilli tasarım var, endüstriyel tasarım. 10 tane de alınmış patent. Dolayısıyla endüstri tasarımcının aynı zamanda bir buluşçu, bir yenilikçi kimliği olması gerektiği çok açık olarak çıkıyor. Endüstrinin ortasında oldu. Çok önemli onun için. Tasarım derken bir tek bir birey için, kendisi için değil. Endüstriyel tasarımın ortasında oldu. Bütün girdiği, çalıştığı yerler o tip yerler. Yani kendi mi gitti? Hayır, onlar istediler. Çünkü gerçekten son derece gerçekçi, son derece insanı öldürmeyen tasarımlar yapılmalı. Sadece estetik daha biraz sonra gelmeli. Ekonomik olmalı, uygulanabilir olmalı, kullanışlı olmalı, kullanılabilir olmalı. Mass üretime yatkın olmalı. Önder Hoca'nın tasarım yaklaşımının etkilememesi tabii insanı mümkün değil. Hani ben bir öğrencisi olarak elbette çok etkilendim. Ama kendisi açısından baktığımızda benim bildiğim kadarıyla onun açısından tasarımı kafasında oluşturan en önemli öğelerden biri kendi hocası. Kendi misyonuna fazlasıyla katkı sağlayan, mesela hep anlatır, Utarı Tizgin'in ona asistanlık teklif etmesiyle aslında çok önemli bir hayatında mihenk taşı ortaya konuyor. Sonuç şuydu, bir ürün fikri geliştirmenin, bir nesneyi kütle olarak ortaya koymanın sadece böyle şıklık, nezaket, güzellik, estetik peşinde koşan bir meslek faaliyeti değil, tam tersi ekonomiye dayalı, para faktörüyle satan ve alan ilişkisi içerisinde doğru pozisyon almayı gerektiren önemli bir yetkinlik alanı olduğunu anlamama yol açmıştı. Bence hocanın en temel farkı aslında o tanıma süreciyle beraber bu olgunun, bu ciddiyetin ortaya çıkartılması faktörüydü. En başta söylediğim gibi tasarımın bir şıklık uğraşı, entelektüel bir meslek faaliyeti içerisinde şan şöhret peşinde koşmaya dayalı bir şov unsuru olmadığını telkin ederek başlardı laflarına. Hiç unutmam. Bugün tasarım kelimesinin altı çok boşaldı. Dolayısıyla biz bunu tasarım eğitimi alan ve veren kişiler olarak büyük bir tehdit olarak görmeliyiz. Bugün alçıpancı da, kuaför de, yani vitrin tabelasının sonunda tasarım yazıyorsa burada büyük bir tehlike var derdi.
Dolayısıyla endüstri tasarımının yani endüstri ürünleri tasarımı kavramının aslında aktarılmasıyla alakalı bence nosyona çok ışık tutan cümleleri, ifadeleri ve proje yönetimleri olurdu. Bunun arkasında bir sermaye birikimi, bunun arkasında karlılık odaklayan bir serbest düşünce sistemi ve tamamen ve bütünüyle olarak rekabete odaklı tasarım faktörüyle her zaman bizi dikkatimizi çekmiştir. Yönettiği projelerde buna dikkat çekmiştir. Bir sanayi birikiminin, bir patronun ya da bir sermaye birikiminin hangi stratejilerle ne uğurda parasını nereye bağlayacağını ve bunun ucunda ortaya çıkacak olan ürünün hangi koşullarla rekabet edebileceğini. Mesela söylediği şeylerden bir tanesi, birçok yeni şey duyduk tabii onunla yaptığımız sohbetlerde ama firmalar üretim yatırımları içerisinde kullanışsızlaşma ve kullanım ömrü tamamlandıktan sonra bir ürünün kaç paraya yok olacağının da maliyetini koyar derdi. Dolayısıyla sustainability yani sürdürülebilirlik kavramı, ondan sonra ürünlerin kullanım süresi sonrasındaki hayat ömürleri, hayat seyirleriyle alakalı tüm disiplinler hocadan duyduğumuz o günler için, o günler derken 90'ların sonlarından bahsediyorum. Çok rollülük yani ürün matriksleri. Bütün bunların tümüne bakıldığında bir sermaye yatırımının aslında sadece bir ürüne odaklanmaması gerektiği, ürünün içerisinde olduğu çok geniş bir fotoğrafta bir sisteme, bir matrikse, bir tabloya yayılması gerektiği, pazar taleplerine göre esnek üretim mantığının son derece önemli olması gerektiğine dikkat çekerdi. Bunu hem kendi aramızdaki sohbetlerde hem dışarıdan getirdiği taze talep ve muhataplarımızla yürüttüğümüz projelerde hem de öğrenciye karşı sıklıkla telaffuz ettiğini hatırlarım. Tekrar söylüyorum. İç mimarlıktan gelen bu arka planımı her zaman çok büyük bir avantaj olarak görmüşümdür. Ben onu bilmeseydim otomobil yapamazdım, kamyon yapamazdım, lamba yapamazdım, çiçekçilik yapamazdım. Ne olduğunu bilmediğiniz bir yere ne olduğunuz bir şeyi koyamazsınız. Asla sığmaz. Göçebe kültüründen gelen Türkler sığmazlar. Balkonlar, yatak altları, yatak üstleri, her taraf dolaptır. O yataklar bile değişti. Altları bir şeyler oldu, dolap oldu yatakların bile. İnanılmaz derecede. Bu da kim için? Karı koca ve 2 çocukları içindir. Yani çekirdek aile içindir. Ama aynı olay bizde 100 metrekare olan Fransa'da 45 metrekaredir. 45 metrekare adam masasını duvara kaldırır, yatağını kaldırır, masa yapar, sandalyesini ona göre duvara kaldırır. Yani kendi hayatında mekandaki 45 metrekare çünkü 100'e karşılık. Aynı olay Japonya'da 20 metrekare. Bu onu da beni de çok etkilemiştir. 20 metrekare aynı aileler, aynı miktar insan için, karı koca ve 2 çocuk için. Dolayısıyla mobilyayla zaten endüstrileşmeye uğraşmıştır hayat boyu mobilyayı. Hep endüstrileşmeye uğraştırmıştır. Önder Küçükören'in ilk görevinin mimarlık fakültesi olması, mimarlık bölümü hocalarıyla doğayan hocalarla birlikte çalışmış olmasının çok iyi bir fotoğrafçı ve gözlemci olmasıyla birlikte iç mekanıyla ilk bağının kurulduğunu ve bunda çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. İç mekan projelerinde mimarlık bölümü ve iç mimarlık bölümü hocalarıyla birlikte projeler yapmış olması, Türk Evleri kitabını yazmış olması, Türk evlerine kendi anlayışıyla, sistem anlayışıyla yeniden yorumlaması ve bütün mekan fonksiyonlarını tarif etmesi bu etkenlerin kesişmesidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha önce bahsettiğim endüstriyel mobilyayla da bütünleşen kimi projelerinde mobilyaya evet bir mobilya ama bunda aynı zamanda bir sistem ve detaylar bütünü olarak baktığına dair bunu o şekilde gördüğüne dair de önemli tespitlerim oldu. Önder Hoca'nın en önemli aslında tasarım açısından onu farklı kılan yaklaşımı sanayiyle barışık ve tamamıyla tasarladığı tüm projelerin, ürünlerin üretilebilecek normda
ürünler olması. Bu onu farklı kılıyor ve tasarım yaklaşımının bu olması da herhalde onu endüstriyel tasarıma yaklaştıran en önemli etken. Kullanıcıya dokunan, yani kullanıcı ilişkisi, şöyle bir mesela anısı var. Yapmış, deneyimlerini de mutlaka yaptığı etütler sonucu geliştirmeyi tercih eden bir tasarımcı Önder Hocam. Çapa'da galiba verdiği bir konferansta göstermiş. Demiş ki tasarım, bizim yaptığımız tasarımlarla insanına verdiğimiz zararı siz hallediyorsunuz demiş. Anlamamışlar. Sonra röntgenle çektiği bir sandalyeyi gösterince doktorlar da ne demek istediğini anlamış. Çünkü sandalyenin içindeki çiviler veya oturma açıları tamamen aslında insanın duruşuna etki edebilecek nitelikteymiş. O yüzden bu tür bakış açılarıyla yaklaştığı için de işi biraz daha üretim, fonksiyon ve kullanıcı odaklı düşündüğünü söylemek mümkün. Yurt dışı deneyimlerimin en önemlisi tabii ki Şişecam ve Chrysler. Daha sonraki yıllarda da Brown sebebiyledir. Şişecam'la Frankfurt Fuarı'na gidiyorduk hep. Doğrusu onların ilk tasarımcısıyım ve uzun yıllar tek başıma yaptım her şeyi. Ve bana çok büyük güvendiler ve saygı gösterdiler, onu söylemeliyim. Yani akademi diploması hep bana saygı ile davranılmasını sağlamıştır. Bana şunu öğrettiler. Demin söylediğim gibi cam hem bir mekan kültürüdür, hem bir endüstriyel ürün kültürüdür. Hep fuarlarda bu saydığım olay yaşanmıştır. Fuara gidiyoruz. Ben önce bu bilhassa Milano'daki ve Frankfurt'taki fuarlar bu konuda dünyanın en büyük fuarlarıydı. İlk işim dekorasyon standlarına gidiyordum. Hayat ne şekle geliyor? Ona bakıyordum. İnsanlar nasıl yaşıyor? Cama bakmadan önce. Onu görmeden hiçbir şey yapamazsınız. Ondan sonra rakip camcılara gidiyordum ve fazla da yüz vermiyordum. Çünkü onlar cam yapıyordu. Biz de bir Türk şirketi olarak buraya yeni bir trend koymamız lazım. Ve bu garip şekilde çok başarılı oldu. Bizim camlarımız en çok dekorasyon dergilerinde yayınlanıyordu. Çünkü iç mekana girecek ürünler yapıyorduk. Basit bir örnek vereyim. Hollanda'da çiçek satıcıları çiçeği vazoda satıyorlar, kesme çiçeği. Cam vazoda. Ve benden cam vazo istediler. Ben sordum, niye bu kadar cam vazo isteniyor? Dediler, Hollanda'da çiçek ona uygun vazoyla satılır. Herkes cam uzmanı değil. Onun üzerine ben çiçeğin içine konan çiçeğe uygun vazolar tasarladığım zaman en büyük satış rekorlarını kıran ürünleri elde ettik. Bir gün bir Alman şirketi geldi. Dedi ki Almanya'daki lokantaların yemek masalarında yasal olarak hem çiçek hem de lamba bulunma mecburiyeti var. Bu ikisini birleştirebilir misiniz dedi. Onun üzerine çok sevdiğim kıymetli bir ürünümdür. Onu tasarladım. Altı lamba, üstü çiçeklik. Böylece hem çiçeğin suyu ısınıyordu, hem çiçek daha ışıklı görünüyordu ama en önemlisi masada bir tabaklık yer açılıyordu. O ne demektir? Masa bir tabaklık kadar küçülebiliyor. Yani lokantanın hacmi artıyor. Şimdi bu pahalı bir üründü. Çok pahalı bir üründü. Ama olağanüstü satıldı. Hatta bir ara öyle oldu ki Kaufhoff'un adına üst düzey yöneticilere hediye olarak gönderildi. Sebep neydi? Ben mekanla oynamıştım. Masaya çiçekliği ayrı, lambayı ayrı koyarsam bir tabaklık yer kaybediyordum. Ben bunu eğer doğrudan endüstri tasarımcısı olsaydım bilemeyebilirdim. Hep bütün projelerde mekandan gelme avantajım bana hep yol göstermiştir. Mesela beyaz eşyada biz çok sayıda projeler yaptık. Beyaz eşya konusunda misal Arçelik'le yapılan çalışmalarımız var. Mesela Arçelik'in Türk kahve makinesinin tasarlayan bizim öğrencimizdir. Biz evet Önder'le ortak
yaşamımızın 20. yılında çok önemli bir projede ortak olduk. Zaten projenin sahibi Antalya'da deniz kenarında bir oteli olan ama artı yüzde yeni bir ekolojik otel yapmak isteyen bir Ankaralı, imkanları olan birisiydi. Önder'le aynı dili konuşan arkadaşıydı. Çünkü yıllarca Şehir Mobilyası diye bir dergi çıkardılar. Benim tanımadığım birisiydi. Onlar birlikteydiler. Ama ben şantiyenin başındaydım. Yani doğrudan doğruya üretimin içindeydim. Tabii projeye bizim Cemil Bey, bir de Önder gelince artık bizim şartlarımızın ne kadar zorlaştığını düşünmenize imkan yok. Projelerin ne kadar zor ve imkansız olduğunu. Çünkü Türkiye'de perfeksiyonist oldunuz mu yandınız. Mutsuz olursunuz. Ne o işi yapacak adamı bulmak, ne o parayı verecek adamı bulmak, ne o zamanı kabul edecek adamı bulmak, ne de o kadar çok isteyen birini bulmak kolay değil. Ama bu otel böyle bir yer. Mesela sebze evleri diyoruz. Bütün domates evlerinde her şey, bütün aparatlar, bütün aksesuar domates şeklinde. Camdan yapılmış lambalar, camdan yapılmış abajurlar. İnanmaya imkan yok. Bütün mobilyaların üstündeki süslemeler doğrudan doğruya domatesi, biberi, patlıcanı ifade ediyor. Bu o kadar kolay bir şey değil, çok zor bir şey. Ama hakikaten çok keyifli bir işti. Önder başından itibaren ne yapmak istediğini bilen biriydi. Yani akademik yaklaşımı, kariyeri de oydu. Mimar Sinan'da işte tasarım bölümünü oluşturdu. Onun üzerinden hem özelde hem kamuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Ve yayınlar yaptı, yani bilimsel yayınlar yaptı. Bunlar cilt zaten bütün bu konuya yakın herkesin kitaplığını süsler ya doldurur. Ve hepimiz, yani ben 80 yaşında olduğuma göre Önder de benden galiba birkaç yaş daha büyüktür. Bütün ömrünü akademik çalışmalara adamış, halen aktif, yani bildiğim kadar son Haliç Üniversitesi'nde galiba bir görevi vardı. Sürdürüyor, yani pes etmiş biri değildir. Hakikaten örnek bir kimliktir ve yapıp etmeleri bu yolun, yani tasarım dünyamızın gerçekten yapı taşlarını oluşturmuştur. Bu dönemde ne yaptın başarılı derseniz binlerce ürün tasarladım. Konuları çok çeşitli. Ama bu ürünleri yaparken de şunu öğrendim. Bir ürünü insan hayatına sokuyorsunuz. Bu şaka değildir. Dolayısıyla çok ağır bir sorumlulukla hareket etmek gerekiyor ve yaptığınız ürünün ne olduğunu da iyi anlatmak gerekiyor. Yoksa güzel şeyler sanatı oluyor. Dolayısıyla eğitimde de hep sanayinin ve insanın gerçeklerini önde tuttuk. Biz güzel şeyler sanatı yaptırmadık hiçbir zaman. Önder Hoca bir konuya bakış açısı çok farklıdır. Ben onu çok iyi bir şekilde özümleme imkanı buldum. Çocukların 3 boyutlu bir yeni konuya bakışını nasıl bakması icap ettiğine empoze eder. Şöyle yapın diye değil. Konu hakkında geniş anlatımlarla öğrencinin konuya yaklaşımlarına çok önem verir. Ve o yaklaşımlar neticesinde eskizleriyle ve çizimleriyle anlatım teknikleri orada da anlatmak isterim. Hoca hala kaç seneden beri oturur masa başına, öğrencilerini hala projede konularla ilgili olarak çizim eğitimi veriyor. Bir yaklaşımlar konusunda çok farklı çocukların meyilli olduğu konuları nasıl yönlendireceğini çok iyi bilir. Ve çizgileriyle onları anlatarak konunun daha anlaşılır hale gelip çizime dökülmesini sağlar. Önder Hoca'nın en büyük tarafı senelerden beri hala uyguladığımız bir format. Çok sene evvel kendisi bir format çıkarttı. Bizim formatlarımız 50'ye 70 ebadında bir paftada
bir tasarımı mümkün olduğu kadar geniş fakat bir pafta içerisinde anlatma tekniği. Bu çok önemli. Çok sayıda paftalarla bir şeyi anlatmak olabilir ama mümkün olduğu kadar öz ve az olarak anlaşılır bir biçimde anlatma tekniği. Önder Hoca'nın bizde en çok etkilendiğimiz kısım bu oldu. Bugün hoca 39 doğumlu olduğuna göre 80'i devirmiş durumda. Bugün hala benim öğrenciliğimdeki elde edemediğim şansı bugünün öğrencilerinin elde etmiş olması. Yani elinde kalemle bir öğrenciye tasih vermesi, biçim vermesi, o öz disipliniyle en erken saatte sınıfa gelip öğrencileriyle baş başa kalması herhalde endüstri tasarımı meslek dünyası açısından bizim okul adına önemli bir kazanımdır diye düşünüyorum. Aklı ve bacakları kendisini taşıyabildiği sürece bu temposunun devam etmesini ben canı gönülden dilerim bir meslek üyesi olarak. Dolayısıyla bugün bu alanda söz söyleyebilen, ortaya ürün adı altında meslek faktörü olarak ortaya bir şeyler koyabilen herkesin tahmin ediyorum direkt veya dolaylı olarak Önder Hoca'nın varlığına bir şükran duygusu beslemesi gerektiğine inanırım. Çalışmayı, tempoyu, zaman ekonomisini, bıkmadan, usanmadan ilgi duymayı ve dediğim gibi üniversitenin lisans kabuklarını, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi eğitim müfredatıyla gerçek sahayı yan yana getirebilme, gerçek iş koşullarını yan yana getirebilme. O tahmin ediyorum hocalığının hemen hemen ilk yıllarından bugüne eğitimi hiçbir zaman bir üniversitenin bir kürsünün kapalı sınırlarına hapsetmedi. Daima dışarıdan yeni bilgiyle, yeni taleplerle, yeni uygulama sahalarıyla eğitimi daima birbiriyle paralel yürüttü. Bugün Vakıf Üniversitesi'nde de yaptığı yine aynı şekilde duyuyoruz. Şimdi ürünün kendi üretim süreci içerisinde tek başına hiçbir zaman ele almaz. Onun doğduğu, ortaya çıktığı, hatta üretildiği mekanda Önder Hocam'ın bakış açısıyla hep birdir. Yani hiçbir zaman onu soyutlamaz. Tek bir araç değildir o ya da tek bir ürün değildir, tasarım ürünü değildir. Muhakkak çevresiyle olan etkileşimi vardır. O etkileşimde bazen tarihsel bir değerle bize gelir. Bazen kültür unsuru olarak, kültürel bir değerle bize gelir. Hep bunları birlikte ele aldığı için, bizim de onu tasarım eğitiminde birlikte ele almamız için bilgisini ortaya koyar. Önder Hocam bir mobilya ile ilgili bir bilgi verdiği zaman ya da onun üretim süreci, parçaları ya da tarzı, stili, yani aklınıza gelebilecek mobilya ile ilgili her şeyi bizi araştırmamız, geliştirmemiz ya da onunla ilgili çalışmalar yapmamız için sunduğu sırada aynı zamanda onun mekanını da, tarihsel mekanını da muhakkak gündeme getirir, onu güncel tutar. Bu tabii çok müthiş bir bakış açısı sağlıyor. Yani öğrencilerimiz de, biz de çünkü o sadece öğrenciler olarak değil, onları eğiten kişiler olarak da, hocalarımızı da bir bakıma o noktaya doğru alıp götürüyor. Bu büyük bir zenginlik sağlıyor. Hem eğitim açısından hem de tasarım sonuçları açısından büyük bir zenginlik sağlıyor. Benim şansım doğrusu endüstri tasarımı bölümünün kurulması kavgasıyla gelişti ama o güne kadar çok sayıda iş yaptık. Ve orada hep böyle bir mesleğe ihtiyaç olduğunu gördük. İkinci şansım hep hayat boyu endüstrinin gerçekleriyle karşı karşıya oldum. Bunun çok 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 önemli olduğuna açıkçası söyleyeyim, inanıyorum. Çünkü konu ne olursa olsun sizi insanla temasta olan bir ürün yapmaya gidiyorsunuz. İster cam tasarlayın, ister kamyonet, ister otomobil, insan var işin içerisinde. Dolayısıyla sanayide de bu gerçek çok acımasız ve kristal netliğindedir. Bu yüzden sanayi kuruluşlarından çok şey öğrendim. Şöyle yorumlayabilirim. Asistanlık döneminde bölüm olarak bizim aslında öğrencilere verdiğimiz projelerin çok yüklü oranda bir miktarı aslında Önder Hoca'nın şahsi ilişkileriyle gerçek hayattan öğrencileri bir denek olarak
hem hayatla uzlaştırmak hem onların mezuniyetleri sonrasındaki istihdam olanaklarını geliştirebilmek hem de bunların pozitif çıktılarından eğitime katkıda bulunmak amacıyla getirdiği konulardan oluşurdu. Hocanın tasarıma bakış açısındaki en temel özelliklerinden bir tanesi öğrenciyi nesnenin 1/1 büyüklüğü, hele bu bir otomotiv ürünüyse mutlaka içinde bulunduğu, dokunduğu şartları simüle etmek bakımından 1/1 ölçekte çalıştırmasıydı. Tahmin ederim bugün hala hoca aramızda. Bazı günler proje derslerine geliyor. Uzaktan baktığım zaman öğrencilerin hala aynı çalışma yöntemiyle telkin ettiğini ve yönettiğini görebiliyorum. Harikulade verici bir hocadır. O zaman diyorlarmış ki hocam bunlar bize söylemiyorlar okulda. Biz bunları da duymak istiyoruz ama nasıl yapalım, nasıl sizi nerede dinleyelim, gelelim diye böyle şeyler söylüyorlardır. Doğrudur. Dersi anlatmak değil mesele. Karşılıklı vermek, karşılıklı almak, öğrencinin ne düşündüğünü, ne hesapladığını bilmek, ne beklenti içinde olduğunu bilmek, ona göre ona istediğini söylemek çok önemli tabii. Bu bakımdan Önder iyi bir hocadır. Çok severek yapıyor mesleğini, çok severek yapıyor. Önder Hocam konunun ortasında, yani konunun merkezinde olmayı seviyor. Yani eğitimse bu konu, eğitimcilerle, hocalarla, öğrencilerle bir arada olmayı seviyor. Hiç soyutlamaz kendini. Hani hiç bir köşeye çekilip çalıştığını, çok böyle arada bir bakarız hani bir şeyler yazıyordur. O zaman kitabıyla ilgili konsantre olmuştur. Ama en ufak bir durumda hemen kendini yine bizimle birlikte olan ortama sokar. Hiç öyle aramayız biz. O zaten oradadır, bizimledir Önder Hocam. Hakikaten o çalışma şeklini biz de edinmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da işte kitaplarını nasıl yazdığına dair, çalışmalarını nasıl yaptığını, projelerini nasıl yaptığı, insanlarla nasıl ağ kurduğuna dair tecrübelerini hep bizimle paylaşır. Devamlı o paylaşma hevesiyle biz de sürekli onu onun yanına hep geliriz. O da sağ olsun hiç şey yapmaz, kırmaz. Hani ben çalışıyorum, beni rahatsız etmeyin falan hiç duymadık yani Önder Hocam'dan böyle bir şey. Öğrencilerle çok yönlü konuşmaları vardır. Projelerde inanamazsınız, ben size daha önceden de söylemiş olduğum, buraya geldiğimden beri kendisininle ilgili film ve filmler kısmı derslerde filmlerini çekiyorum. Bu filmleri seyrederken hakikaten ya ben de heyecanlanıyorum. Hoca oturduğu zaman inanamazsınız 4 saat, 5 saat, 6 saat hiç sıkılmadan tek tek öğrencilerin projeleriyle ilgilenir, çizgileriyle çizer, gösterir yol. Daha sonra o Önder Hoca'nın hoşlandığı şey çalışkan insandır. Yani söyler, üstelemez, ısrarcı değildir, kırıcı hiç değildir. Daima ileriye doğru teşvik eden bir yapısı vardır hocanın. Ve kendisi çok tecrübeli olduğu için zamanla öğrenir der. O toleransı öğrenciye tanır. O taraflarıyla biz çok şeyler öğrendik kendisinden. Bir de şunu yaptık biz. Öğrencilerin yeni fikirlerini koruma. Bu çok önemli. Tasarımda bu çok önemli. Fikri koruma. Biz Mimar Sinan'da o konuda da bir atılım yaptık. Mesela bizim öğrenci, burada da aynı çalışmaları yapıyoruz. Öğrencinin yapmış olduğu yeni fikri fikir bazında muhakkak surette tasarımı korumak icap ediyor. Çünkü gördük ki bizim fikirlerimiz ta o zaman fiyatla çalışırken gördüğümüz patentli ürünlerin korunması lazım. O bakımdan da Mimar Sinan'da Önder Hoca önderlik ederek bize o imkanı da verdi. Patentleri alınan ürünler var. Hala da öyledir. Bizde çok iyi tasarımcılar çıktı. Bu tasarımcıların tasarımları da patentli tasarımları da bayağı iş yaptı. Hala da yapmakta. Mesela Volkswagen'de çalışan bizim öğrencilerimiz var, yetiştirdiğimiz iyi tasarımcılar var. O bakımdan Önder Hoca'nın eğitime bakış açısı çok farklı.
ondan edindiğimiz bilgiler bizi de vizyonumuzu da geniş tuttu. Hoca bu bölümün kurucusu, bu bölümün temel manifestosunu, doktrini oluşturan bir insan olarak 1970'lerden bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde de endüstri tasarımı kavramının evrensel etkilerinin hükümet kadrolarına veya bakanlıklar nezdindeki etkilerini çok iyi bilen, oradan çeşitli görevler alan ve dolayısıyla çok aktif bir dönem yaşayan bir hoca tipiydi. Yani o yıllar öyleydi. O nedenle arada sırada derslere gelir. Birikimlerinden ve ziyaretlerinden ve kontak kurduğu ilişkilerden değerli bilgileri müfredatın dışında meslek klipleri gibi bize aktarır ama ondan sonra giderdi. Biz asistanlarıyla daha çok çalışırdık. Önder tabii buranın devamlı danışmanı, devamlı işimizi zorlaştıran kişi. Onun için bir daha seninle bir iş yapmayacağım diye karar verdim. Tabii olur mu? Aynı evde olunca mecburen bir yerlerde kesişiyorsunuz. Çok yaratıcıdır, çok zorlayıcıdır. Her şeyin en iyisinin yapılmasını ister. Yani Türkiye'de dediğim gibi bu kadar çok zor şartları istemek, mutsuzluğu istemek gibi bir şey. Yapamazsınız. Yani parayı bulamazsınız, zamanı bulamazsınız, ustayı bulamazsınız. Ben daha uygulamacıyım. Daha biraz orta karar bulmaya çalışırım. Önder'e biraz frene basmaya çalışırım. O böyle her şeyin en mükemmeli istedikçe ben birazcık daha dediğim gibi frene basmaya çalışırım. Ama birlikte yani o yaratıcı tarafını yapar. Ben de onun uygulaması. Hem çok para, hem çok zaman, hem de böyle değişik işler. Dolayısıyla Önder'in uygulamacısı olarak hep yanında oldum. Önder Hocam fakültenin bütün eğitim çalışmalarını belli bir proje konuları üzerinde devam ettiriyor. Doğal olarak bu projelerin oluşturulması, öğrencilere bir eğitim konuları olarak aktarılması, verilmesi hususunda sürekli birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman bunların çeşitli yayınlara dönüştürülmesi, sergilere dönüştürülmesi konularında çalışıyoruz. Haliç ile ilgili, Haliç Vadisi ile ilgili çalışmalarına yardımcı oluyorum. Bir araştırma enstitüsü kuruluşuyla ilgili birlikte çalışmalar yapıyoruz. Daha önceki projelerinden de haberdar oluyoruz. Çünkü o bize bıkmadan, usanmadan sağ olsun büyük bir sabır ve keyifle bize aktarıyor daha önce yaptığı projeleri. Hani her ne kadar o kitaplarında bir takım konuları aktarıyor olsa da ben çok şanslıyım. Sürekli bu konuları onun kendi ağzından dinliyorum. Her projesinin içinde varmışım gibi hissediyorum. Aslında tabii hocamla çok zaman geçirme şansım olduğu için pek çok, çünkü kendisi buradan emekli olduğunda Haliç Üniversitesi'ne geçtiğinde de sağ olsun beni de davet etti. Haliç'te de 10 sene kadar onunla birlikte yarı zamanlı çalıştım. Çok anım var ama beni en etkileyen anılardan bir tanesini belki size anlatabilirim. Sanırım ilk asistan olduğum dönemlerdeydi. O dönemde televizyonda bir belgeselde Dolmabahçe Sarayı'ndaki işte mobilyaların durumuyla ilgili bir belgesel yayınlanmıştı. Sanırım Uğur Dündar yayınlamış. Uğur Dündar'ın tabii yayınladığı. Tabii onun üstünden bir süre geçtikten sonra hocam dedi ki Meltem, biz Dolmabahçe Sarayı'nda bir ekip olarak davet edildik. Gidip danışacaklarmış bize. Gideceğim. Görmek ister misin dedi. Kimsenin giremeyeceği depolara gireceğiz dedi. Tabii bu benim için inanılmaz bir fırsattı ve eminim ki Türkiye'de pek çok kişinin görme olasılığı olmayan bir mekana girme şansı elde ettim sayesinde. Mesela o benim için çok çok ilginç bir deneyimdi ve hocamın orada anlattıkları ve Dolmabahçe Sarayı'nla ilgili tespitleri benim tasarımı, en azından tasarım tarihi açısından baktığımda irdelerken sebep sonuç ilişkisini kurmam açısından bana inanılmaz bir yol açtı. O günü hiç unutmam. Önder Küçükerman'la az önce söylediğim gibi pek çok projede birlikte oldum. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Öğrencilik dönemi projelerini hızlı geçiyorum. Onlar da
bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutmuştur. Ama öncelikle öğrenci olduğumuz dönemlerde biz endüstri tasarımı denilen bir kavramla karşılaştık. Bu çok önemli bir şeydi bizim için. Biz iç mimar diye yolumuza başlamıştık. Sonra farklı bir şeyle karşılaştık. Ama o süreç içerisinde birlikte yaptığımız tüm çalışmalar, tüm araştırmalar bizi son derece motive etti ve öylesine motive ettik. Bugüne kadar bu işi çok severek yapmamı, özellikle kişisel olarak söylüyorum, yapmamı sağladı. Bu ikili serüvenimizin ötesinde belki şu mesajı çıkarabiliriz. Farklı bilim dallarının zaman zaman bir hadiseye beraber bakması, ki arkeologlar bunu özellikle eski tarihi kazılarda giderek daha fazla yapıyor. Çoklu bilim dallarının beraberliğinden oluşan holistik bakışlarla olayı değerlendiriyor. Böyle yaklaşımların bu bilim dalını beslemede zenginlik getirdiği kanısındayım. Hocanın benden ne öğrendiğini bilmem ama ben hocadan çok şey öğrendim, onu bilebilirim. Ez cümle, endüstri tasarımının öncü ismi Önder Küçükerman'ı, bu arşiv kaydı sizin deyiminizde sözlü tarih kapsamında selamlamış olayım. Bölümün bilim dalının, bu alt bilim dalının kendisine borcu var. O hiçbir zaman kendisini alacaklı hissetmedi ama ben borçluyorum. Kendisini selamlıyor. Uzun yıllarda da bu alanda, bu sektörde katkısını sürmesini diliyorum efendim. Uzun ömürler zaten yani birlikte götürüyoruz. O ülkemizin tasarım dünyasının bir yıldızıdır. Akademik ortamın bir yıldızıdır. Ülkeye görevini fazlasıyla yerine getirmiş bir gönül adamıdır. Çalışmalarına her zaman devam ettiğini biliyorum. Herkese el ettiğini biliyorum. Onunla bir dost olmaktan dolayı iftihar ediyorum. Yani Öndercim'le yaşanmış bir hayat paylaşmaktan dolayı, aynı zamanı, aynı süreci paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisine çok selamlarımı iletin lütfen. Bir derinlik sarhoşluğudur yani Önder Hoca ile konuşmak, tanışmak. Ne mutlu ki hem öğrenci olarak hem meslektaşı, hoca adayı olarak ve hoca olarak, piyasada iş yapan meslek adamı olarak birçok kez bunu deneyimlemiş olmanın hakikaten lezzetini ve gururunu her zaman yaşıyorum. Allah ömür ve sağlık versin. Hep onun yolunda yürümeyi arzu ediyoruz. İnşallah böyle olur. Hep sözlerini, yaptıklarını örnek alarak devam etme arzusundayız. İnşallah bu şekilde devam eder. Sağlıklı ve sıhhatli biçimde hep aramızda olur inşallah.